Herkese selam. Bu videomuzda winning level yani level tamamlama işini yapıyoruz kardeş. Tetikleyicilere, arayüze ve sahne yüklemeye işlemlerine gireceğiz. Fena olacak. O zaman hadi hemen videoya geçelim. Bölümün sonu için bir tetikleyici yani bir trigger oluşturmamız gerekiyor. Hiyerarşide sağ tıklayıp 3D objekten küp oluşturuyorum. Transformunu reset atıyorum ve bu kardeşimizi biraz büyütüyoruz. Scale'ini 15, Y'yi 5, Z'yi 5 yapıyorum. Zeminin üst hizasına gelmesi için Position'dan Y'sini 3'e çekiyorum. Ve bu küp kardeşimizi bölümün sonuna doğru iteliyorum. Peki bize burada bu küpümüzün sadece Box Collider'ı gerekiyor. O yüzden Mesh Renderer'a gerek yok. Bunu kapatıyorum kardeşim. Şak. Gördüğünüz üzere sadece yeşil bir içi boş kutu kaldı. Şimdi baba ben burada bunun bir trigger olduğunu işaretliyorum. Ve bu sahnede görünmediği için buna bir yeşil ikon verelim. Ve buna küp yazıyor. İsmini End yapalım. Yani son olsun. Görünmeyen objelerimiz için böyle ikon atabiliyoruz. Sonrasında player'ımızın bu trigger'a çarptığını anlayabilmek için bir script yazmamız gerekiyor. Onun da ismi End Trigger. Hemen oluşturuyorum. Bu End Trigger'ımız ile Game Manager bağlantılı olması gerekiyor. End Trigger scriptimizdeki varsayılan fonksiyonları silelim ve On Trigger Enter diyoruz. On Collision Enter burada çalışmaz. Çünkü bunu bir trigger seçtik. Buraya Game Manager'ımızı tanımlayalım. Game Manager scriptimizin içerisinde bir level tamamlama fonksiyonu yazmamız gerekiyor. O yüzden buraya endgame gibi public void level complete diye bir fonksiyon tanımlıyoruz. Ve buna debug.log kazandınla yazalım. Noktalı virgülü atalım. Bu public olduğu için end trigger'ımızdan buna erişelim. Nokta level complete. Hemen bir testini yapalım. Hop bize küfür etti. Null diyor, null. Neremiz null? Çünkü tanımlamadık. Burayı boş geçtik arkadaşlar, gördünüz mü? Hemen hop atıyorum, gördünüz mü? Gördünüz. Aralardan şekil şukul geçiyorum ve konsola bir uyarı geldi. Kazandın lo. Tabii ki de konsola yazı yazdırmak çok sıkıcı. Hadi gelin bir UI tasarlayalım. Canvas'a sağ tıklayıp UI Canvas'tan bir panel oluşturuyorum ve bunu Level Complete diyorum. Burada gördüğünüz üzere biraz saydam. Biz bunu fullleyeceğiz baba. Ve bende nedense gri gözüküyor. Şunundan yapalım ki tam beyaz gözüksün. Ctrl S ile kaydediyorum. Panelimizin içerisine text oluşturuyoruz ve ismini level yapıyorum çünkü yazısı da level olacak. İlk önce yazımızın rengini siyah yapalım ve font size'ını 100 yapıyorum ki iyice gözüksün. Burada yazımız kendi alanına sığmadığı için biraz büyütüyorum ve 500 yapıyorum. Hizalamayı da ortalıyorum. Level yazısını biraz üste çekiyorum. Fontunu da Roboto Bold yapıyorum ki şekilli şukullu gözüksün. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırıp aşağısına complete yapacağım. Complete. Bu biraz daha sığmadığı için bunun genişliğini 600 yapıyorum. İsmini de complete yapıyorum. Font size'ını biraz küçültelim ki güzel dursun. Ben yazı fontunu da değiştireceğim. Güzel bir şey yok mu ya kardeşim? Şu olsun bari. Biraz bold yapacağım. Tamam. Şekil oldu ha. Şimdi ilk önce panelimizi inaktif yapıyoruz ki oyun başladığında direkt karşımıza çıkmasın kardeş. Şimdi ise log yazdığımız yerde bu paneli açmamız gerekiyor. O yüzden burada bir game object tanımlıyorum. Bu da complete level UI olsun. Bu objemizi set aktif true yapıyorum. True. Hadi bakalım. Referansa direkt objemizi atıyorum ki anında açılsın. Hadi bakalım test edelim. Şak. Ama hemen anında tak diye çıkıyor bu kardeşim. Buna bir animasyon eklememiz gerekiyor. Level Complete panelimizi geçici olarak aktifleştiriyorum ve Window Animation sekmesini açıyoruz. Ben de aşağıda zaten vardı. Buradan End için değil de Level Complete için Create Animation diyor ve ismini Level Complete koyuyorum ve bu asetin içerisinde olacak asetler. Bunu kaydettiğimiz zaman bize bir animasyon oluşturdu. .anim. Burada record tuşuna basıyorum ki animasyonumuzu güzelce oluşturabilelim. İlk önce panelimizin arka planını saydam yapıyorum. Sonrasında bunu 30 saniye mi oluyor artık? Evet. Yarım saniye içerisinde geri aktif yapıyorum ki direkt oluşturduğumuzda oyuncu oyunu bitirdiğinde yavaşça açılabilsin. Fakat yazılarımız duruyor. Onlar için de
ikisini birden seçip bunları da ilk başta değil de yarım salise çeyrek mi oluyor artık? Sonra şunları silmemiz gerekiyor. Çünkü direkt 1 olarak getiriyor. Sonrasında 0 yapıyor. Hatta bunları direkt reverse yapalım. Evet. Bunları sadece alıp ilerleteceğim şimdi. 20'ye koyalım. Şunları biraz daha ileriye atayım. Süper baba. İlk önce beyaz açılacak. Sonra level complete açılacak. Animasyonumuzu denememiz için bir kordumuzu kapatıyorum. Level complete panelimizin aktifliğini kapatıyorum ve oyunumuzu deneyelim. Hop. Ama ne oluyor? Durmadan şakkır şukkır şakkır şukkır oluyor gördüğünüz üzere. Neden? Çünkü animasyonumuzun üzerinde loop seçeneği açık kalmış. Bunu kapatıyorum kardeşlerim ve yeniden oyunumuzu test ediyoruz. Hop, gördüğünüz üzere level complete. Bunu kapatıyorum. Levelimizi tamamladığımıza göre birinci bölümden ikinci bölüme geçebiliriz. Yani level 2. Peki levelimizi tanımladık. Fakat ikinci bölüme nasıl geçeceğiz kardeşim? İlk olarak animasyon sekmesinde sağ tıklayıp Add Animation Event diyorum. Buradan istediğimiz fonksiyonu seçebiliyoruz. O yüzden level complete içerisinde ben yeni bir script oluşturuyorum. İsmini de level complete yapıyorum. Scripts'lerin içerisine kaydedelim. Level complete script'imizi açtığımızda yine varsayılanları siliyoruz ve buraya bir function yazıyoruz. Public void load next scene, yani diğer sahneye yükle kardeşim. Bize ne gerekiyor? Hatırlarsanız geçenki bölümden scene manager nokta load scene babo parantezi açıyorum ve diyorum ki scene manager'dan neyi almamız gerekiyor biliyor musunuz? Nokta get active scene'in, yani bu level 1 sahnesindeki build indeksi almamız gerekiyor. Bu build indeks nedir? Size hemen göstereyim kardeşim. Bizim burada gördüğünüz üzere sahne listesi var ve level 1 0. indekste. Yani biz bunu çekiyoruz aslında. Buna ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki sahneye geçmemiz için +1 yapmamız gerekiyor kardeşim ve bunu kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra fonksiyonumuzu buradan seçebiliyoruz. Şu an oyunu çalıştırırsam ne olur? Hemen görelim. Level complete'i inaktif yapmayı unutmayın. Oyunu test ediyorum ve hop, konsolumuza hemen bir hata bastı. Yani kısaca diyor ki diğer sahne bulunamadı. Peki biz de hemen ikinci sahneyi oluşturalım. Sahnemizi kopyalayıp yapıştırıyorum ve direkt level 2 olarak adlandırdı zaten. Level 2'de istediğimiz gibi zorluğumuzu ayarlıyoruz. Buraları siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Oyun stüdyolarında level design zaten başlı başına bir iş. İkinci levelimizi düzenledikten sonra bu leveli kaydediyorum ve sahne listesinde level 2'yi ekliyorum. Gördüğünüz üzere 0'dan 1'e geç. Yani bizim +1'imiz işe yarayacak mı? Bakalım. Hop. Hadi ikinci level, görmüş olduğunuz üzere sonsuz bir döngü oluşturduk neredeyse. Level 1'den başladı, level 2'ye geçti. Bir sonraki leveli yükleyemiyor çünkü 3. sahnemiz yok. Bu hatayı da diğer videoda çözeceğiz, merak etmeyin. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kardeşim. Hadi görüşürüz.